Hazineler, mücevherler ve paha biçilemez değerli eşyalar. Bazıları gün yüzüne çıktı, bazıları ise toprağın altında bir sır olarak beklemekte. Türkiye'nin dört bir yanındaki paha biçilemez hazineler, yıllardır define avcılarının peşinden koşmasına neden oldu. İstanbul'un fethi sırasında Haliç'e dökülen hazineler ne oldu? Peki Bursa'daki Dorak hazinesine ne oldu? Yoksa Türkiye'den kaçırıldı mı? Adıyaman'da Nemrut Dağı'nın altındaki devasa hazineye ne dersiniz? Ve son olarak Kanal İstanbul'da tapınakçılara ait hazineler olduğu iddiaları ne kadar gerçek? İşte bu videoda Türkiye'nin dört bir yanında saklı duran ve keşfedilmeyi bekleyen 5 hazinenin peşine düşüyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Hazineler. Pek çok insanın hayalini süsleyen, tarihin geçmişinde saklı kalmış efsanevi altınlar, mücevherler ve değerli eşyalar. Antik çağlardan günümüze dek sayısız hikaye, dünyanın dört bir köşesinde iz bırakmadan kaybolan hazineleri anlatır. Ve aile büyüklerimizin küçükken bize anlattığı bu değerli materyaller, dilden düşmeyen büyüleyici masallar gibi gelirdi bize. Bazılarının varlığına dair kesin kanıtlar yokken, bazılarının gizli bir yere gömüldüğü veya çalınıp kaybolduğu bariz. İnsanlık bu değerli eşyaları bulabilmek için sayısız yenilikçi cihaz geliştirdi. Metal dedektörler ve radar sistemleri gibi modern aletler, gömülü definelerin izini sürmek için kullanılıyor. Günümüzde bu definelerden bazıları yıllar süren araştırmalar ve kazılar sonucunda ortaya çıkarıldı. Ancak hala toprağın altına gömülmüş ve gizemini koruyan hazineler var. Tarih boyunca birçok maceraperestin ve define avcısının peşine düştüğü bu hazineler kimi zaman efsanelerde anıldı, kimi zaman ise herkesin hayallerini süsledi. Yaşadığımız bu modern çağda paramızı bankalarda saklama lüksüne sahibiz. Fakat eski çağlarda yaşayan insanlar için bu pek de mümkün değildi. O dönemde yaşayan insanlar ellerindeki değerli eşyaları kimsenin bulamayacağı yerlere gömerlerdi. İşte bu videoda Türkiye'de saklı olduğuna inanılan 5 kayıp hazinenin izini süreceğiz. İlk durağımız İstanbul. İstanbul. Çağlar boyunca sayısız efsaneye ev sahipliği yapmış ve bir zamanlar 3 büyük imparatorluğun gözbebeği olmuş bir şehir. Bu kadim metropol yüzeyindeki ihtişamın ötesinde altında saklı birçok gizem barındırıyor. Bizans döneminin ihtişamını yansıtan eserlerin gömülü olduğu söylentileri yıllardır anlatılıyor. Efsaneler bu yeraltı dehlizlerinde asırlardır gizli kalmış hazinelerin saklı olduğunu söylüyor. Rivayete göre 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde kutsal hazineler şehri savunmak için Haliç'e atıldı. Haliç efsanesini özel kılan farklı çağlardan farklı spekülasyonları bir araya toplanmasında gizli. Yani olaylar 15. yüzyılda İstanbul'un fethiyle başlıyor. 20. yüzyılın son çeyreğinde eski İstanbul Belediye Başkanı Bedrettin Dalan ve Haliç'in temizlenmesi üzerine kurgulanarak şekilleniyor. İddiaya göre Haliç'i temizlemek için harekete geçen Bedrettin Dalan, temizlik için bir Japon şirketle anlaşma masasına oturmuş.
Japon şirket denizden çıkanları almak kaidesiyle temizlik yapmayı kabul etmiş ve iddialara göre çok değerli seramik çamuru çıkarılmış. Haliç efsanesine başka bir boyut katan olay ise 2014'te yaşandı. Bir kağıt dönüşüm atölyesinde 4 define avcısı yerin derinliklerine inen bir tünel kazdı. Söylentiye göre yer altında saklı olduğu iddia edilen tam 50 ton altına ulaştılar. Peki sonra ne oldu? İddialara göre bu servetin bir kısmı eritilip satıldı bile. Fakat asıl büyük gizem burada başlıyor. Altının geri kalanı kayıplara karıştı ve kimse nerede olduğunu bilmiyor. Haliç'in derinliklerinde bırakıldığı iddia edilen bu hazineler savaşın kaotik anlarında kayboldu. Gemilere yüklenip taşınmaya çalışılan eşyaların yoğun top ateşi nedeniyle batırıldığı da iddialar arasında. Son yıllarda bu efsanevi hazinenin peşine düşen araştırmacılar çeşitli iddialarla ortaya çıktılar. 2010'ların başında bir grup denizaltı arkeoloğu Haliç'te detaylı bir araştırma çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında bazı metal nesneler ve eski dönemlere ait parçalara rastlandı. Ancak bu bulguların Bizans hazinesiyle bağlantılı olup olmadığı kesinleşmedi. Bu nedenle efsaneye göre Haliç'te altın dolu bir gemi battıysa bile gemi ve hazine 1990'lı yıllara kadar 600 yıllık çamur tabakasıyla örtülüydü. ...2019'da İstanbul'da yapılan sualtı araştırmalarında yerli ve yabancı ekipler Haliç'in derinliklerinde eski dönemlere ait kalıntılar bulduklarını iddia ettiler. Özellikle bu kalıntıların Bizans dönemine ait olduğu ve savaş sırasında saklandığı düşünülen hazinelerle bağlantılı olduğu belirtiliyor. Ancak bu bulguların tam olarak doğrulanıp doğrulanmadığı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Umuyoruz ki bu efsanevi hazine bir gün bulunur ve ülkemizin tarihine altın harflerle kazınan yeni bir sayfa ekler. Şimdi İstanbul'un büyüleyici sırlarını geride bırakarak Osmanlı'nın ilk başkentine, Bursa'ya doğru yola çıkıyoruz. Her şehrin ve her bölgenin kendine özgü gizemli bir hazine hikayesi vardır ya hani. İşte Bursa'daki Dorak hazinesi de bunlardan biri. 1950'lerde bulunan ve ardından sırra kadem basan Dorak hazineleri, arkeoloji dünyasında hala tartışmaların odak noktası. Bursa yakınlarındaki Dorak köyünde bulunan bu hazineler, Türkiye ve dünyada büyük bir heyecan yaratmıştı. Uluabat Gölü'ne bakan bir manastır yakınlarında bulunduğu iddia edilen bu efsanevi hazine, James Mallert'ın çizimleri ve iddialarından başka somut bir kanıt sunmamıştı. Dorak Kraliyet Hazinesi'nin keşfi tam anlamıyla bir tesadüf sonucu ortaya çıktı. Hikaye, James Mallert'ın bir tren yolculuğunda aynı kompartmanda bulunduğu Yunan kökenli genç bir kadının kolundaki bileziği incelerken başlar. Mallert bu bileziği ünlü Alman bir arkeoloğun Troya'dan çıkardığı eserlere benzer bulur ve bileziğin kaynağını merak eder. Bu merak Dorak Kraliyet Hazinesi'nin keşfine giden yolun açılmasına neden olur. Bu basit gözlem ileride büyük bir arkeolojik buluşa kapı aralayacaktı. Genç kadın James Mallert'ı İzmir Karşıyaka'daki evine davet eder. Burada ona hazinenin geri kalanını gösterir ve Mallert buluntuların resimlerini çizerek yayınlar. Böylece hazine bilim dünyasına tanıtılır. 28 Kasım 1959 tarihinde İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Illustrated London News'te yayınlanan bir manşet, arkeoloji dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Bu manşet ünlü arkeolog James Mallert'ın yaptığı çarpıcı bir keşfi duyurmuştu. 1950'lerin sonuna doğru arkeolog James Mallert'ın kazı izinleri bir yıldız gibi parlayan bir keşfiyle birlikte iptal edildi. Türkiye'ye giriş hakkı bile uzun yıllar boyunca yasaklandı. Mallert'ın Türkiye'ye yeniden dönebilmesi ise ancak 1990'lı yıllarda mümkün oldu. Bu durumun arkasında Türkiye'nin gündemini sık sık işgal eden Dorak hazinesi yatıyordu. Buna rağmen Dorak hazinesinin keşfi üzerinden 74 yıl geçmiş olmasına rağmen bu gizemli olay hakkında hala pek çok bilinmeyen soru bulunuyor.
Arkeolog James Mallard bu hazinenin varlığını öne sürmüş, ancak günümüze kadar yapılan kazılarda ve araştırmalarda bu hazineye dair herhangi bir fiziksel iz de bulunamadı. Kim bilir, belki de bu hazineler gerçekten bulundu ve gizlice yurt dışına çıkarıldı. Tarihte buna benzer birçok olayda önemli buluntular gizlice başka ülkelere taşınmış veya uluslararası anlaşmalarla el değiştirdiğini söylememe gerek bile yok sanırım. Çoğu zaman nedense önemli antik buluntuların izleri kayboluyor ya da belirli bir amaca hizmet eden gizli anlaşmalar sonucu başka yerlerde ortaya çıkıyor. Dorak hazinesinin de bu tür bir kader yaşayıp yaşamadığı kesin olmasa da bu ihtimal hazinenin ardındaki gizemi daha da derinleştiriyor. Dorak hazinesinin arkasındaki gerçekleri kesin olarak bilmesek de altından tarih fışkıran bu toprakların altında keşfedilen sayısız hazinenin yurt dışına kaçırıldığı gerçeği herkesçe bilinen bir durum zaten. Şimdi Bursa'yı da geride bırakarak Çanakkale'ye, yani Piri Reis'in var olduğu iddia edilen hazinesine doğru gidiyoruz. Çanakkale. Bu toprakların tarihi her adımda farklı bir döneme ve hikayeye uzanıyor. Burası dünyanın en büyük savaşlarından birinin yaşandığı yer. Çanakkale'nin tarihi sadece 20. yüzyıla ait değil. Çok daha geriye, Osmanlı İmparatorluğu dönemine, hatta Piri Reis gibi efsanevi bir denizcinin yaşamına uzanan derin bir geçmişi barındırıyor. Piri Reis, Osmanlı İmparatorluğu'nun en cesur kaptanı deryası. Daha önce onun gizemli haritasına dair detaylara değinmiştim. Ancak bu kez odak noktamız onun kayıp hazinesi. İddiaya göre Piri Reis maddi olarak da oldukça zengin bir yaşam sürmüştü. İkinci Beyazıt döneminde korsanlık yapmış ve sonrasında Osmanlı donanmasına katılmıştı. Ve kazandığı savaşlarda pek çok ganimet elde etmişti. Kilitbahir Kalesi'ni uzun yıllar çalışma mekanı olarak kullanmış ve 80 yılı aşkın ömrünün sonunda geriye birkaç sayfalık bir kitap ve günümüzde hala bilim adamlarını şaşırtan detaylı bir harita bırakmıştır. Ancak tarihler 1524 yılını gösterdiğinde Piri Reis bir görev sırasında büyük bir başarısızlık yaşadı. Bu durum Osmanlı İmparatorluğu'nun deniz savaşlarını olumsuz etkiledi. Bunun sonucunda Kanuni Sultan Süleyman'ın gözünden düştü ve idam edilmesi için karar alındı. 1526 yılında Piri Reis idam cezasına çarptırıldı ve idamı İstanbul'da gerçekleştirildi. Piri Reis öldükten sonra sırra kadem basan hazinesi uzun yıllar kaldığı ve evi olarak kullandığı Çanakkale'deki Kilitbahir Kalesi'nde olduğu düşünülmekte. Çanakkale'yi de geride bırakarak Türkiye'nin güneydoğusuna gideceğiz. Yani Adıyaman'a. Adıyaman, sayısız medeniyetin izlerini taşıyan bir şehir. Türkiye'nin bu mistik bölgesi sahip olduğu zengin kültürel mirasla gizem ve tarih severlerin ilgisini çekiyor. Ancak Adıyaman'ı diğer şehirlerden ayıran zirvesinde sırlarla gömülü bir dağ var. Nemrut Dağı. Nemrut Dağı'na çıktığınızda sizi devasa heykellerin karşılaması belki de bu gizemin sadece başlangıcı. Komagene Krallığı'nın en güçlü hükümdarlarından biri olan 1. Antiyokos, kendi krallığını ve sözde tanrıları onurlandırmak için bu anıtsal yapıları dikmiş. Nemrut Dağı'nın isminin kökenine dair ise birçok farklı rivayet bulunuyor.
Bunlardan en dikkat çekeni adının Babil kralı Nemrut'a dayandığı yönündeki iddialardır. Ancak asıl ilgi çekici olan Nemrut Dağı'nın altındaki söylentilere konu olan hazineler. Efsaneye göre Antiyokos'un mezarının altında paha biçilmez hazineler yatıyor. Bu hazineye ulaşmak için yapılan kazı çalışmaları bugüne kadar sonuçsuz kalsa da birçok araştırmacı hala Nemrut'un kalbinde saklı bir hazine olduğuna inanıyor. İlk araştırmalar sırasında keşfedilen heykeller Komagene Krallığı'nın devasa yapıları olarak biliniyordu. Ancak asıl gizem zirvenin altında inşa edildiği söylenen gizli mezar odasında saklı. Yapılan araştırmalar Antiyokos'un mezarının hala tam olarak yerini saptayamamış durumda. Hem yerel efsaneler hem de tarihsel belgeler bu mezarın bilinçli olarak gizlendiğini öne sürüyor. 1950'li yıllardan itibaren modern tekniklerle yapılan kazı çalışmaları bile bu gizemi hala tam anlamıyla çözebilmiş değil. Yani mezarın tam konumu hala bir sır. Tarihin bilinmeyen dönemlerine ışık tutacak belgeler, haritalar ya da dünya tarihini değiştirecek bir keşfi barındırma ihtimali de var. Bugün hala bulunamayan Antiyokos'un mezarı, insanlığın cevapsız bıraktığı en büyük sorulardan biri. Ve şimdi İstanbul'a tekrardan geri döneceğiz. Ama lütfen bu kısmı iyi dinleyin. Tarih boyunca birçok hazine efsanesi duyduk. Ancak hiçbiri tapınakçıların kayıp hazinesi kadar merak uyandırmadı. Orta Çağ'ın en gizemli ve en güçlü tarikatlarından biri olan tapınak şövalyeleri ve hazinesi günümüze kadar anlatılan bir efsaneye dönüştü. ...1119 yılında Kudüs'te kurulan bu tarikat, Orta Çağ Avrupa'sında hem mistik hem de askeri bir güç olarak tanınmıştı. Tapınakçıların en bilinen özelliği büyük bir hazinesi ve dünyanın dört bir yanına yayılan etki alanlarıydı. Ancak bu hazinenin büyük bir kısmı hakkında hala çok fazla bilgi bulunmuyor. Anlatılanlara göre bu hazine tarihi ve mistik açıdan büyük bir öneme sahip olağanüstü eserler içeriyor. Bazı rivayetlere göre hazinenin içinde eski Mısır ve Mezopotamya'dan kayıp eserler, hatta kutsal kasenin bile yer aldığı iddia ediliyor. 1307 yılında Fransız kralı Philip'in tapınak şövalyelerine karşı başlattığı büyük bir baskın, tarikatın çöküşüne ve hazinenin kaybolmasına yol açtı. Fransız kralı tapınakçıları zenginliklerini saklamakla suçlayarak büyük bir zulüm uyguladı. Tarikatın liderleri işkenceyle sorgulandı ve bazıları idam edildi ve hazinenin büyük bir kısmı bu olay sırasında kaybolduğu söylendi. Ancak bazı tarihçiler Fransa'nın çeşitli köylerinde gizli yerlerde saklandığını öne sürüyor. Günümüzde ise bu hazineye dair pek çok teori ve spekülasyon var. Bazı araştırmacılar Amerika'ya taşındığını ve bu topraklarda gizli yerlerde saklandığını da belirtiyorlar. Ancak bu hazine hakkında en ilginç ve çarpıcı detaysa İstanbul'da inşa edilen Kanal İstanbul ayağı. Kanal İstanbul'un inşası sırasında yapılan kazılar ve araştırmalar bölgenin tarihine dair yeni ipuçları ortaya çıkardı. Bazı tarihçiler bu kalıntıların tapınakçılara ait olabileceğini öne sürüyor. Nasıl mı? Olay şöyle. Vatikan ve Fransız donanmasının kayıtlarına göre hazine dolu 10 gemi Türkiye'ye
ve diğer 10 gemi ise İsviçre'ye gönderilmişti. Gemiler İstanbul'a ulaştığında Büyükçekmece Körfezi'ne demir atmışlardı. Toplam 10 gemilik Büyük Tapınakçı hazinesinden o günden sonra bir daha haber alınamadı. Kimileri hazineyi şifrelenmiş yerlerde saklandığını, hatta Kanal İstanbul'un gerçek yapılış sebebinin bile bu olduğunu iddia ediyor. Araştırmalarım sırasında Kanal İstanbul güzergahında karşılaştığım ilginç bir görüntü dikkatimi çekti. Görülen bazı semboller ve işaretler bu dev projenin güzergahının şövalyelerin sakladığı hazinenin yerini bulmak için bilinçli olarak seçilmiş olabileceği düşünülüyor. Güzergah üzerinde karşılaştığım bir diğer dikkat çekici detaysa gizemli yıldız işaretleri. Bu işaretler Roma döneminden kalma bazı yapılarla büyük benzerlik taşıyor. Ancak bu teorilerin gerçeklik payını henüz tam olarak bilemiyoruz. Başka gizemli keşifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.